Herkese selamlar. İkinci video ile karşınızdayım. İlk videoyu izledim. İlk videoyu 4 ay önce çekmişim yaklaşık olarak ve tabii ki bu 4 ayda bazı değişiklikler oldu. Ben bu 4 ay içerisinde video çekemedim. Hatta videoda bahsettiğim tezimi yazdım falan meselesi de an itibariyle bitti. Tez savunmamı verdim. İlk videoda söylediğim bazı şeyler şu an artık geçerli değil. Çünkü biraz daha içeriklerimin tarzını değiştirmeye karar verdim. İlk videoda her gün vloglar çekeceğimden bahsetmiştim ama her gün vloglar olmayacak. Daha farklı içerikler olacak. Kendi tecrübelerimi paylaştığım içerikler daha fazla olacak. Ama tabii ki de ara ara vlog çekmeye devam edeceğim. Bugün eğitim yılının, akademik yılın önemli bir günü. Bugün 3. dönemin son günü. Çalıştığım bölgede, çalıştığım okulda bir akademik yıl 4 döneme bölünüyor. 4 dönemden oluşuyor ve bugün 3. dönemin son günü. Tabii ki de dönemin son gününde öğrencilerin karne notları belli oluyor. Ve bu dönem notları ile ilgili son 1-2 haftada yaşadığım bazı sıkıntıları, tecrübeleri size aktarmak istiyorum. Ayrıyeten bugün benim kendi dersim özelinde notlarla işim bittikten sonra biraz kendime vakit ayırmak istedim. Son zamanlarda bazı sorgulamalarım olmuştu. Kendi mesleğimle ilgili, öğretmenlikle ilgili ve kendi mesleğimi icra etme şeklimle ilgili. Ara ara bu tarz sorgulamalar yaşadığım zaman veya bu tarz boşluklara düştüğüm zaman işin en temeline inmeye çalışıyorum. İşi temelinden çözmeye çalışıyorum. Bugün de işlerim bittiğinde kendi kendime oturup eğitim felsefesiyle ilgili biraz araştırma yapmak istedim. Bazı şeyler dikkatimi çekti. Bizim her dönem sonunda yaşadığımız öğretmenlerin ve öğrencilerin ve aynı zamanda velilerin de yaşadığı karne notu, not verme, notların çıkması, notların açıklanması gibi bu tarz süreçlerin ne tür sıkıntılar doğurabildiğini, insanların bu tarz süreçlere yaklaşımı konusunda bazı şeyler paylaşmak istiyorum, bazı şeyler konuşmak istiyorum. Evet, buraya bazı notlar aldım. Ara ara bu notlardan faydalanacağım. Eğitim felsefesiyle ilgili bazı felsefi akımlar eğitime tarih boyunca her zaman yön vermiş. Bu akımlardan bazılarını alıp bizim öğrencilere not verme, dönem notu çıkarma ile ilgili nasıl insanları şekillendiriyor, insanları nasıl yönlendiriyor? Biraz bunlardan bahsetmek istiyorum. İlk olarak idealist ve realist akımın öğretmenler üzerinde etkisini anlatmak istiyorum. Aslında idealist dediğimiz zaman belli idealleri olan, hatta bizim öğretmenler arasında ilk öğretmenliğe başladığı zaman herkesin idealist olduğu ve ondan sonra bunu uzun süre sürdürmekte zorlandığı ile ilgili de söylemler var. Ama aslında yani idealizm ve realizm biraz daha farklı bu konuda. Bizim algıladığımızla asıl temelleri biraz farklı. İdealizm bilginin insanın zihninin içinde oluşturduğu, bilgileri bizim kendimiz ürettiğimizi iddia ediyor. Realist ise bilgileri gerçekte var olduğunu ve bizim onları keşfettiğimizi öngörüyor aslında biraz. Ama buradaki mesele şu, not verirken öğretmenler, bu idealist ve realist kategorisinin altına koyduğum öğretmenler, notu öğrencinin dönem içerisinde hak ettiği ve dönem içerisindeki eforunun bir çıktısı olarak, sadece efor değil tabii ki de burada, yani dönem içerisinde ne öğrendi, ne yaptı, bunun bir çıktısı, bunun bir yansıması olarak notları değerlendiriyor. Ve notlara yaklaşımı da şu, notlar gerçeği yansıtmak zorunda, hakikati yansıtmak zorunda. Burada mesela Platon'un çok önemli bir sözü var. Eğitimin amacı ruhu hakikate yöneltmektir diyor Platon. Yani realist ve idealist öğretmenler notlar aracılığıyla hakikati göstermek isterler. İngilizce öğretmeni olarak şunu söyleyebilirim. Mesela bizim bir dönem içerisinde işlediğimiz belli konular vardır. Ve bunları biz dönem sonunda diyorum present perfect mi öğrendik? Bu öğrenci present perfect'i ne derecede öğrendi? Not bize bunu gösterir. Sınavlar bize bunu gösterir. Öğrendi mi, öğrenmedi mi? Hangi seviyede öğrendi? Ve dönemin sonunda eğer notu düşükse demek ki bu konuyu öğrenmemiş. Notu yüksekse demek ki bu konuyu öğrenmiş. İdealist ve realist yaklaşım tamamen bu gerçekliği bize notlar aracılığıyla yansıtmaya çalışır. Ama tabii ki de sadece idealist ve realist bakış açısı yok. Burada farklı yaklaşımlar da var. Bunlardan birisi de pragmatizm. Öte yandan pragmatizm yaklaşımına sahip olan öğretmenler ise notu aslında bir araç olarak görebilir. Yani bu öğrenciye ben bu notu veriyorum ama bu verdiğim notun öğrenciye bir faydası var mı yok mu? Bunu da gözetebilir. Çünkü aslında eğitimi bir bütün olarak, hayatla beraber bir bütün olarak görür. Lakin bir önceki yaklaşımda ise eğitimi öğretmenler öğrencileri hayata hazırlamak olarak görüyor. Çünkü o dönem içerisinde o konuyu öğrendi mi, öğrenmedi mi? Bunu ölçüyor ve bunun sonucunda öğrenip öğrenmediğini karnede not olarak çıkarıyor ve öğrenci ne kadar hazır, ne kadar hazır değil, biz bunu aslında görmüş oluyoruz.
Pragmatistler aslında bu not verme sürecinin de aslında hayatın bir parçası olduğunu gösteriyor. Yani biz aslında öğrencileri eğitim sürecinde de hayatı öğretiyoruz. Hayata hazırlamıyoruz ama hayatı tecrübe ettiriyoruz bir yandan da. Zaten pragmatizm bir yandan da bir şeyleri tecrübe ederek öğrenmek de pragmatizmin yaklaşımın içine giriyor. Bunu şöyle de bakabiliriz. Yani ders anlatım süreci içerisinde de mesela pragmatik yaklaşan öğretmenler mesela bir konuyu öğrettiği zaman dil özelinde konuşmak gerekirse o konuyu daha çok pratiklerle anlatmak istiyor. Yani işte bir diyalog veriyor öğrenciye ve bu diyaloğu ders içinde performe etmesini istiyor. Öğrendiği bilgileri kullanmasını istiyor. Yani pratik olmasını istiyor. Pragmatizm özünde pratik olmak demek olduğu için bizim verdiğimiz notlarda ne kadar pratik, yani ne kadar işe yarar aslında. Eğer bizim vereceğimiz düşük bir not öğrencinin eğitim alma sürecini olumsuz etkileyecekse biz bu notu vermek istemeyebiliriz. Biraz motivasyon vermek amaçlı notları yükseltmek isteyebiliriz. Bu da çok sık gördüğümüz bir şey. Ve üçüncü bakış açısı, üçüncü yaklaşım varoluşçuluk ve postmodernizm. Burada postmodernizmden önce bahsetmek istiyorum. Postmodernizm aslında birçok yaklaşımı içinde barındırıp daha esnek bir eğitim şekli bize sunuyor. Varoluşçu perspektife baktığımız zaman ise not verme sistemimizi baştan aşağı sorguluyor aslında. Bu not verme sistemi bir öğrenciyi notlar üzerinden değerlendirmek ne kadar doğru, ne kadar yanlış bunu sorguluyor. Ve burada gerçekten ciddi ikilemlere düşebiliyoruz öğretmenler olarak. Yani bir öğrenci ders esnasında birçok yönden birçok şeyi çok doğru yapıyor, çok iyi yapıyor, çok başarılı yapıyor ama bizim aldığımız sınav yöntemleri veya not verme yöntemlerimize baktığımız zaman öğrencinin notu gerçekten düşük oluyor. Burada da dediğim gibi öğretmenler belli başlı ikilemlere düşebiliyor. Bu notlar gerçekten bir öğrenciyi yansıtıyor mu? Ne kadar yansıtabiliyor gibi sorgulamalara girebiliyor. Burada fark ettiyseniz her adımda, her bakış açısında aslında olay biraz daha derinleşiyor ve aslında bizim not verme sistemi, yani assessment dediğimiz bu sistem ne kadar doğru, ne kadar yanlış. Tabii bunun içinde assessment'ın kendi metotları da var. Kendi içinde de bölünüyor. İşte formative assessment, summative assessment. Ders esnasında veya işte belli bir konuyu, belli bir üniteyi bitirdiğimiz zaman onu değerlendirdiğimiz sınav yöntemleri de var, not verme yöntemleri de var. Şimdi bu her bakış açısı biraz daha işin derinine inip biraz daha sorguluyor. Gördüğünüz üzere realist ve idealist öğretmenlerin ne kadar düz mantıkla olaya baktığını. Tabii burada işin içinde adalet duygusu da var. Bir öğrenci nihayetinde dönem boyunca ne yapıyorsa onun karşılığını notlarda görmesi gerekiyor. Ve onun karşılığını alması gerekiyor. Bu sadece bireysel olarak değil, sınıfın içerisindeki diğer bireylerin de kendi hak ettikleri notu alması gerekiyor. Siz eğer bir öğrenciye biraz hoşgörülü davranıp daha iyi notlar verdiğiniz zaman diğer öğrencilere de haksızlık yapmış oluyorsunuz. Burada gerçekten ciddi bir adalet duygusu da var. Diğer taraftan da eğitim sürecinde gerçekten sizin verdiğiniz not bu süreci etkiliyor ve öğrencinin gelecekteki eğitim hayatında da ona olumlu veya olumsuz yansımaları oluyor. Burada biraz daha kendi tecrübelerimden gitmek istiyorum. Mesela benim yine çalıştığım okuldaki eğitim sisteminde, çalıştığım ülkedeki eğitim sisteminde takdir teşekkür belgesi gibi belli başlı böyle öğrencilere verilen üstün başarı belgeleri var. Ve bu üstün başarı belgeleri elde etmek isteyen öğrencilerin belli bir not ortalamasından yukarıda not alması gerekiyor. Bu aynı zamanda sadece bir öğretmenin dersine bağlı da değil, başka öğretmenlere de bağlı. Ya burada aslında öğretmenlerin yaptığı bazı hatalar da oluyor. Şimdi ben kendi dersimden düşük not almış bir öğrenci benden not istediği zaman diyorum ki benden yüksek not alsan bir şey fark edecek mi? Senin diğer derslerin ne durumda diye sorduğum zaman ister istemez öğrenciyi diğer öğretmenlere de yönlendiriyorum ve onlardan da not istiyor. Şimdi burada sıkıntıya giriyoruz yani. Bana gelip öğrenci diyor ki ya işte bana işte X dersinden bir öğretmen dedi ki İngilizceden 5 alırsan diğer dersten de sana 5 veririm. Ama o derste 5 almak için yapması gerekenler ayrı. Benim 5 vermek için kriterlerim ayrı. Ve öğrencinin yıl sonunda ortalama bir nota ulaşmak için elde etmesi gereken notlar da ayrı. Şimdi benden 5 almasa bile yıl sonunda o ortalamaya çıkabiliyor. Ama diğer dersten almadığı zaman bu sefer şansını kaybedebiliyor. O yüzden o dersten 5 alması benim dersime bağlı. Yani burada gerçekten insanın etik, ahlaki ikilemlere nasıl düştüğünü görebiliyorsunuz. Diğer taraftan da veliler kısmı var. Velilerin yaklaşımı da çok önemli. Yani veliler de aynı zamanda bu 3 gruba ayrılabiliyor. Kimi veliler idealist. Benim çocuğum her dersten yüksek not alması lazım. Diyor ki mesela derse geliyor hiçbir şey öğrenmiyor mu? Nasıl diyor düşük alıyor diyor mesela. Tabii ki bu da bir gerçek değil. Yani biz biliyoruz ki aynı dersi alan 25-26 öğrenci aynı konuyu aynı şekilde öğrenmiyor. Biz bunu net olarak, kesin olarak biliyoruz. Ve bunu şimdi veliye anlatmak da zor. Herkes kendi
çocuğunun başarılı olmasını istiyor. Kimi ise tam tersi diyor ki işte düşük aldıysa düşük alsın. Kendisi düzeltsin, kendisi görsün, kendisi tecrübe etsin diyor hayata. Hiç karışmayanlar da var. Ama o da doğru değil. Ve burada işte ikilemlere ve daha fazla böyle ayrımlara düştüğü zaman insan her zaman böyle sanki bir doğru varmış gibi ve bir o doğruya bizim tutunup oradan gitmemiz gerekiyormuş gibi hissedebiliyor. Ama aslında yani adaletli olmakla eşit olmak farklı şeyler. Bazen bunu da göz önünde bulundurmamız lazım ve bizim her öğrenciye yaklaşımımız da farklı olabiliyor. Bir öğrenciye tolerans gösterirken diğerine göstermeyebiliriz. Ve bu tamamen yanlış, etik olarak yanlış olmayabilir. Gerçekten o öğrencinin ona ihtiyacı olabilir. Burada birçok faktör devreye giriyor. Benim bu videoyu çekmekteki amacım da şuydu. Gerçekten kafamın çok karıştığı, işin içinden çıkamadığım bir durumda bu tarz yaklaşımları benim öğrenmem, bu yaklaşımları, bu akımları tekrardan gözden geçirip hatırlamam, benim aslında içimdeki bu mücadelenin gerçekten işte bir yanım idealist, bir yanım işte pragmatist, bir yanım varoluşçu. Belki yani burada daha çok akımlar. Belki bir yanım liberal, bir yanım postmodern. Ve bunlar benim içimde bir çatışma oluşturuyor. Her akımın kendine göre doğruları, yanlışları, artıları, eksileri var tabii ki de. Avantajları, dezavantajları var. Aslında bunların hepsi birer metot. Ve biz bu metotları kullanarak eğitim sürecini bir şekilde ilerletmeye çalışıyoruz. Sağlıklı bir şekilde. O yüzden yer yer bunlardan faydalanabiliriz. Velhasıl kelam videonun sonunda benim demek istediğim budur.